Elimde böyle bir bilgisayar var. Bilgisayara mı benziyor acaba? Merhaba arkadaşlar. Elimde böyle bir bilgisayar var. Bilgisayara mı benziyor acaba? Bu PLC denilen ünite. Bunlar genelde robotik sistemlerde kullanılıyor. Robotik otomasyon sistemlerinde ve aynı zamanda endüstriyel otomasyon sistemlerinde kullanılıyor. Bu üniteyi Bursa'dan Murat kardeşim gönderdi. BIOS atarken silmişler bunu. Daha önce çalıştığını söyledi. Ben bilmiyorum. Başka bir PLC cihazın, ünitenin BIOS'unu buna atarken bir daha görüntü gelmemiş. Bana dedikleri bu. Şimdi biz bunu tekrar Allah'ın izniyle hayata döndürebileceğiz mi? Bu içerik kanalımda ilk defa olacak. Umarım sizler de faydalanırsınız. Biraz inceleme yaptım. Bu back-off ünitelerin hiçbir yerde verileri mevcut değil. Yani yazılım bazında dışarıya sızmış hiçbir bilgi yok. Alman malı bir ünite bu. Fujitsu anakartlarla koordineli çalışıyor bildiğim kadarıyla. Böyle bir ünite. Ben bunu söktüm. Bu dokunmatik paneli. Bunu alalım kenara. İçinde 2 tane kart var. Bir üstteki kart. Bu zannedersem sürücülere ait kart. Burada bizim CF kart dediğimiz karttan var. Eski tip ama bu CF karta da benzemiyor. SATA'ya benziyor. Bunun içinde işletim sistemi var. Bana denilen bu. Ben bilmiyorum. İkinci kart bu ünitenin anakartı. Yani bildiğimiz Intel Atom işlemcili onboard ekran kartı çıkışı olan bir sistem. Bakın 2 tane Ethernet portu var. 4 tane USB. Bir de ekran kartından görüntü almak için DVI çıkış var. Burada RAM soğutu var. Bu şekilde. Soğutucu blok bu. Alüminyum. Kalın bir soğutucu. Burada işlemci çakılı halde. Böyle çok küçük bir anakart. Bu anakartın BIOS'unu inceledim. UEFI BIOS var. Ve bizim ilgilendiğimiz BIOS çipi burada. Bu çipi buraya söküp takabileceğimiz bir aparat yerleştireceğiz. Bu şekilde deneme ve yanılma yöntemiyle bu anakartın BIOS'unu kurtarmaya çalışacağız. Görüntü almaya çalışacağız. Şu anda hiçbir görüntü yok. Elimde 24 voltluk adaptör var. Bu ünite 24 voltla çalışıyor. Normalinde ünite çalışıyor gözüküyor. Buradan monitöre giden bağlantıyı sağlarsak illa da dokunmatik ekrana görüntü vermesine gerek yok. Monitöre verebilir ama monitörde görüntü yok. Baktım ben. Yani okuma yapmıyor şu anda sistem. BIOS'tan okuma yapmıyor. BIOS çipimiz burada. Hemen başlayalım.
Bu iş bayağı bir meşakkatli olacak. Çipin olduğu bölüme herhangi bir adaptör takamıyorum. Çünkü uyumlu değil. Aralıkları çok dar. Bunun için de elimde floppy disket kablosu vardı. Bundan buradan yol yapıp çıkartıp adaptörü lehimleyeceğim. Tabii çok ince bir işçilik olacak bu. Umarım başarırız. Beni bayağı uğraştırdı ama şimdi bu anakart ile istediğimiz gibi oynayabiliriz. Şimdi oynayabiliriz derken işte bundan bahsediyordum. 8 MB'lik çipi istediğim gibi söküp takabileceğim artık. Artık lehimle işim yok. Sök tak. Olmadı. Bir daha yaz. Bir daha tak. Görüntü alamadım. Tekrar bir daha yaz. Olmadı. BIOS tablolarıyla oyna. Nerede tıkandı? Onu takip et. Tekrar yeniden modifiye et dosyayı. Çipi sök. Tekrar bir daha yükle. Bu çipten verimizi aldık. Dosyayı incelediğimde bazı sıkıntılar gördüm. Şimdi aparatı çıkartıp başka bir çip takıp artık söküp takılabilir hale getirmiş oldum. Bu kadar basit. Son olarak izole işlemi yaptım. Lehimlediğim kablolar çıkmasın, sökülmesin. Çünkü bu sabit kalacak burada. Yani çip sökülme işlemi yaparken kablolar zedelenmesin, kopmasın diye sağlamlaştırdım. Bu işlemi silikonla yaptım. Daha sonra dip kısmını da yapacağım. Bir de söylemeyi unutuyordum. Bu kartta belki göremezsiniz ama burada bir direnç, SMD direnç vardı. Daha doğrusu yoktu. Kopuktu. Bu direnci de temin ettim, buldum, lehimledim. Buradaki işçilik bayağı zahmetli. Bu kadar küçük mini SMD direnci yerleştirmek her baba yiğidin harcı değil. Şuradaki direnç. 2 tane daha direnç var. Bunlar vardı. İlk baştaki direnç kopuktu. Yapmış olduğumuz adaptörün devreye bağlı dip tarafını da silikonladım. Bu şekilde, yani bu hareket ettirilse bile yerinden çıkmayacak, kopmayacak şekilde yaptım. Bunu böyle yapmam aynı zamanda avantaj da getirdi. Yani istediğiniz BIOS dosyasını bu karta yükleyebilme imkanınız var şu anda. Bu çipi buradan çıkartıp EEPROM cihazına takıp bu şekilde BIOS dosyasını yükleyip tekrar oluşturmuş olduğum bu adaptöre böyle kolayca takıp kartın çalışıp çalışmadığını öğrenebilirsiniz. Bu kartın altında böyle bir soğutucu var. İşlemciye temas ediyor. Bu şekilde.
Buraya termal macun sürmüşler. Tabi biraz kurumuş. Bu soğutucuyu da yerleştirelim. Daha sonra işlemlere devam edelim. Şimdi her şey hazır. Elimde gördüğünüz EPROM ile BIOS çipine yazılım atalım. Bakalım açılacak mı? Hemen gidelim. Evet arkadaşlar. Yazılım işlemine geçtik. Burada 2 adet farklı dosya görüyorsunuz. Bu bizim eski, yani bana gönderilen dosya modülleri. Bunların içinde seriyeller var. Bu seriyeller önemli. Ama benim edindiğim dosyada herhangi bir seriyel yok. Şimdi hem BIOS dosyasının tarihini 2026 yapacağız, hem de seriyeller eklemiş olacağız. UEFI Tool TR yazılımını açtım. Bana verilen modülü size göstereceğim, içeriğini. Bana verilen modül buydu. Bakalım. Bunu AFUV'un ile çekmişler. Görüyorsunuz. Herhangi bir olması gereken modül betimlemesi yok. Bu hatalı. Bu dosya çalışmaz anakartta. İkinci bir UEFI Tool TR yazılımı açtım. Düzenlediğim dosyayı gösterelim. Bizim eski revizyon burada. Aradaki farkı göstereceğim size. Bunu ben düzelttim. Bakın, iki yazılıma birden baktığımızda burada ana modüllerin betimlemeleri gözüküyor ama burada yok. Yani eksik bir şey var bu tarafta. Bunu gördük. Bunu da gördük. Bu çalışmaz. Bu çalışır ancak ne olacağı belli olmaz. Şimdi bunu kapatalım. Dosyayı tekrar açalım, gösterelim de. Dosyamız buydu. Açtık. Şimdi sırasıyla bu modüllerin hepsini değiştireceğim. Ben buraya çıkarttım. Benim kendime ait olan dosyadaki modülleri buraya çıkarttım. Bu eski revizyon olmaz. Bize yeni revizyon dosyaları lazım. Burada bu birinci. Bunu bu şekilde kaydediyorum. Bunu sırayla yapmanız lazım. Bir diyelim buna. Kaydetti. Tekrar açıyorum. 2 numaralı modülü değiştirelim. Yine yanlış. Eski revizyon. Hatalı dosya yapmayalım. Hatalı dosya işlemi yapmayalım. Yine kaydediyorum. Yine kaydediyorum. Şimdi 2 tane ana BIOS modülü var. Bu standart olan. Bu da benim yaptığım modül. Bunu kullanalım. Yine kaydedelim. Kabul etti. Geriye 2 tane modülümüz kaldı. Bu ana modüldü. Bu değişti. 2026 oldu. Son modülü de değiştirelim. Ve kaydedip çıkalım. Yedinci. Son. Ve onayladı. Dosyamız burada. Bunu alalım. Bu tarafa atalım. OM diye yazalım ismini. Bir de uzantısını 1000 yapalım.
Bu dosya hazır. Bunu EEPROM yazılımı ile yükleyelim. EEPROM aparatına BIOS çipini takalım. Algıladı. Sil diyelim içeriğini. Birazdan bu dosyayı göstereceğiz yazılıma. Hazırladığımız dosyayı 2026 tarihli BIOS dosyası. Dosyamız bu. Yazdıralım. Bitti. Şunu da söylemek isterim. Bu dosyayı hazırlarken yaklaşık bir hafta uğraştım diyebilirim. Bakın bu dosya bana 10. ayın 10'unda gelmiş. Bugün ayın 23'ü. Bir sürü çalışma yaptım düzeltebilmek için. Bakalım ne olacak onu da bilmiyorum. Bunu çıkartalım. Bunun işi tamam. Şimdi elimde bulunan başka bir BIOS çipine eski revizyonu yükleyeceğiz. Yani 0.51 revizyonunu yükleyeceğiz. Taktım. Önce bir sil diyelim. Şimdi bu eski revizyonu gösterelim. Bu iki BIOS dosyasının ekranda eğer açılırsa ekranda karşılaştırmasına bakacağız. Yazdıralım. Bu da bitti. Bu iki BIOS çipini karşılaştıracağız ekranda. Birisi eski, birisi 2026 yüklü. Şimdi Beckhoff bu PLC anakartların hiçbir BIOS dosyasını yayınlamamış. İnternette aradım, hiçbir yerde bulamadım. Aslında müşterilerine satmış olduğu ünitelerin anakart BIOS'larını yayınlamak zorunda. Ve hiçbir bilgi yok. Yani denenmiş, yapılmış, yardım alabileceğim hiçbir bilgiye ulaşamadım. İlla Beckhoff'a danışacaksınız. Oradan sizden servis ücreti alınacak. Yani adamlar işi bağlamışlar. Güzel. Bu benim yorumum. Şimdi inşallah Allah'ın izniyle bu anakartı canlandıracağız. Tekrar kullanılabilir hale getireceğiz. Hemen geçelim. Şimdi iki çip de hazır. Önce bu eski revizyonu takıp deneyeceğiz. Daha sonra bunu. Bizim orijinal BIOS çipi burada. Bunu kullanmayacağız. Şimdi bu yapmış olduğum adaptörün ne kadar işe yaradığını görüyorsunuz. Yani çalışmasa bile yeniden lehim işlemine gerek yok. Sök tak kolaylık. Bu olmadı başka yaz tekrar dene. Olmadı başka yaz bir daha dene. Ama bu çipi ben yazıp lehimleseydim sürekli sök tak bununla uğraşacaktım. Haliyle devreye zarar verecektim. Şimdi bu küçük anakarta start vereceğim. İnşallah çalışır. Veriyorum enerjiyi. Haydi bismillah. Verdim. Işık yandı. Hemen del tuşuna basıyorum. Bizim diğer anakartlar gibi del tuşuyla açılıyor ekran. Bunda öyleymiş. Geldi. Ekran geldi arkadaşlar. Herhalde geldi. Bir bakalım. Kapattı herhalde. Update ediyor. Yani kart arızalı olduğu için şu anda çipten yükleme yapıyor. Kart arızalıydı. Şu anda açıldı arkadaşlar.
Bakalım BIOS'a girebilecek miyiz? Kapattı kendini. Tekrar açacak herhalde inşallah. Açtı. Evet. Ekranımız geldi. Güzel. BIOS revizyon 0.51. Bu tamam. Burada serial göremedim. Bilmiyorum. Çünkü burada serial, anakart serial no diyor. Bakacağız buna. Bunda M2 slot da var. Ancak BK. MK değil. Yani standart değil. BK M2 slot. Burada görüyorsunuz 2 tane. Sistem bu. Ama en azından açıldı. Şimdi diğer benim hazırladığım BIOS çipini takalım. Ben BIOS'ta bazı kilitleri de açtım. Kapalı olan. Yani kullanıcının işine yarayacak bazı kilitleri de açtım. Bunu sökelim. Hemen onu takalım. Buradan kabloyu çektiğiniz anda kapatıyorsunuz. Bunun böyle start ya da kapatma ya da açma butonu yok. Böyle. Zaten UPS'ten çalışan bir sistem bu. Ne güzel, kolaylık. Şimdi tekrar çalıştıracağım. Bakalım ne olacak. Ekran geldi. Herhalde. Kapattı. Evet. Yeni revizyon belli. 2026. Şimdi bunu yüklüyor. Az önce eski revizyondu. Şimdi yeni revizyonu yüklüyor. Tekrar BIOS'a gidelim. Geldik. Revizyon 0.78 oldu. Burası güzel. Bazı kilitleri açmıştım. Burada daha fazla menü görüyorsunuz. Bu da iyi. Bakalım bizim seriyaller var mı? Gelmiş arkadaşlar. Seriyaller gelmiş. Açmış olduğumuz menü kilitlerine bakalım. Mesela ben buraya açtım. Bu lazım olur düşüncesindeydim. Serial Port Configuration. Gerekli olur diye düşündüm. Başka ne vardı? Daha birçok, mesela burada kilidi de açmıştım aslında. TPM2.0 modülü. Isı değerleri bu. İşlemci. Bazı kilitleri açmıştım burada da ama diğer ekrana bakmak lazım. Eğer burada BK NVMe SSD olsaydı bu ekranda burada görürdünüz. Olmadığı için yok. Buraya bir modül daha gelmiş. Kullanıcı modu diye. Enable Disabled, yani etkin ya da kapalı devre dışı. Evet, burada da mesela şu menü gelmiş buraya fazladan. Evet, durum bu. Allah'ın izniyle bu projeyi de başardık, tamamladık. Şimdi işletim sisteminde bir deneyelim. Bakalım ne oluyor. Şimdi şöyle bir kablo dizilimi yaptım. 12 volt ve 5 volt alacak şekilde hard diski çalıştırmak için.
kendi güç kaynağı ile besleyeceğim hard diski. Bu hard diskin içinde Android işletim sistemi var. Bakalım çalışacak mı? Şu anda her şey hazır. SATA bağlantısından alıyorum. Bunu da belirteyim. Bu arada RAM de değiştirdim. 4 GB RAM taktım. Çalıştırdım. Görüntü geldi. Güzel. Evet, ekran da geldi. Çalıştı. Bakalım mouse'umuz da iyi. Çalışıyor. Evet. Cihazın ismini görüyor. Güzel. Bir de diğer işletim sistemi. Bakalım Windows işletim sistemi çalışacak mı? Ona da bakalım. Tekrar çalıştırıyorum. Ekranda masa üstüne gelmemiz bayağı uzun sürdü. Bu normaldir. Aslında bu kartın işletim sistemi WinCE. Tabi Windows XP de olabilir. Windows 7 de olabilir. Ama Windows 10 ya da Windows 11 kaldırmaz. Ağır gelir. Zaten Atom işlemci var. Tek çekirdekli. Düşük yani yapısı. Şimdi bakalım. Gördüğünüz gibi anakartımız 2026 BIOS tarihli. Zaten görüyorsunuz. Sadece Kuzey Köprüsü var. Tek chipset. Tamam, Windows 11 ağır gelse de bu sistem açılabiliyor. Şimdi bu tamam. Bunu kapatalım. Komple diğer kart ve dokunmatik ekranı dahil montajını yapalım. Şimdi paneli de taktık. Dokunmatik paneli. İlk defa güç vereceğim. Bakalım ekrana görüntü gelecek mi? Klavyede bağlı tabi. Verdim. Artık monitör bağlı değil. Umarım görüntü gelir. Geldi. Çok güzel. Evet. BIOS'a da girdik. Güzel. Buna işletim sistemi yüklenmesi gerekiyor zannedersem. İçindeki CF kart çalışmıyor. Ya da yüklü değil. İşletim sistemi yüklü değil. Öyle zannediyorum. Sonuçta bu hiç çalışmayan, görüntü vermeyen PLC üniteyi çalıştırdık. Ve şu anda kullanılabilir şekilde. Bu ünite nerelerde kullanılıyordu? Robotik otomasyon sistemlerinde kullanılıyor. Ve bayağı da pahalı bir ürün. Sonuç olarak ne olmuş oldu? Bu belki çöp olacaktı. Belki hiç dikkate alınmayacaktı. Çünkü Beckhoff'un maalesef BIOS desteği yok. Yani kimse ilgilenmeyecekti bununla. Bu da bir milli servet arkadaşlar. Yani milli serveti tekrar ülkemize kazandırmış olduk. Böyle de bakabiliriz. Tabii bu durumda herkesin bakış açısı değişik olabilir. Farklı olabilir. Ben böyle düşünüyorum. Allah'ın izniyle bunu da kurtardık. Kullanılabilir hale getirdik. Murat kardeşim bunu artık değerlendirebilir, kullanabilir. Bu tür elinde PLC üniteleri olup da arızalı olanlar varsa benimle irtibata geçebilirler. Kanalımın hakkında kısmında tüm bilgilerim var. Servis desteği ücretsiz olmasa da benim bildiğim öyle çünkü.
Ben elimden geldiğince birileri tarafından alınmış bu cihazları tekrar kullanılması tarafındayım. Umarım da faydalı oluyorumdur. Bu da bir enteresan içerikti. Bu ve buna benzer değişik enteresan içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun. Destek vermeyi de unutmayın. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun.